Bir zamanlar Orta Asya'nın güzel topraklarında antik çağlarda hüküm süren bir kraliçe vardı. Kraliçe bu topraklardan geçen krallığını yıllar önce kaybetmişti ve bu kaybı onun içini kemiren bir hüzün haline gelmişti. Kraliçe kaybettiği krallığı geri alma arayışına girmeye karar verdi. Kraliçenin bu amacı için çok çalışması gerektiğini biliyordu. İşte bu yüzden ülkesinin dört bir yanından cesur savaşçılar ve bilgeler topladı. Onlara kaybettikleri krallığı geri almanın zorlu bir görev olduğunu ama birlikte çalışarak başarabileceklerini söyledi. Kraliçe ve onun sadık takipçileri Asya topraklarının en ücra köşelerine kadar giderek krallığı aramaya başladılar. Yıllarca süren bir arayışın ardından kaybettikleri toprakların izlerini buldular. Ancak bu topraklar artık eski görkemini yitirmişti ve başka bir krallığın hükümranlığı altındaydı. Aylar sonra krallıklarını geri almak istedikleri topraklara ulaştılar. Ancak düşmanları buna hazırlıklıydı ve mücadele başladı. Kraliçe ve takipçileri kayıp ülkeyi bulduklarında, ülkeyi zalim bir kralın yönettiğini gördüler. Halk, ağır zulümlere maruz kalmıştı. Kraliçe, adaleti geri getirme kararı aldı ve halkının yanında durdu. Kraliçe ve takipçileri krallıklarını geri almaya kararlıydılar. Gizlilik ve akıl dolu stratejilerle eski krallıklarını yeniden kazanmak için bir plan oluşturdular. Savaşçılar, cesaretleri ve becerileriyle düşmanı alt etmeye çalışırken, bilgeler eski krallığın kültürünü ve tarihini canlandırmak için ellerinden geleni yaptılar. Kraliçe ve cesur savaşçılar düşmanlarına karşı epik savaşlara giriştiler. İlk başlarda her iki tarafta birbirine galip gelemiyordu. Kraliçe ve savaşçıları düşmanlarına ilk kez ormanın derinliklerinde rastladılar. Savaş eski bir kale harabesinde şiddetlendi. Kraliçe ve savaşçıları düşmanların saldırısına karşı sert ve acımasız bir mücadele verdiler. Savaşın ortasında gökyüzü karardı, şimşekler çaktı. Savaşçıların gözleri kararlılıkla parladı, yürekleri umutsuzca krallıklarını geri alma arzusuyla doluydu. Toprak kanla sulandı, ölen ve yaralananlar toprağa düştü. Ancak kudretleri ve cesaretleriyle düşmanlarına üstün geldiler. Kraliçe ve savaşçıları, inançları ve birlikleri sayesinde zafer kazandılar. Bu sayede yitik krallıklarını yeniden geri almışlardı. Savaş sonunda kazananların gözlerinde sevinç, kaybedenlerin gözlerinde ise hayal kırıklığı vardı. Uzun ve zorlu bir mücadelenin ardından kazanan aslında inanç ve kararlılıktı. Kraliçe, krallığını yeniden gördüğünde gözlerinden mutlulukla yaşlar süzüldü. Yıllar süren özlem sona ermişti. Ülkesinin eski güzellikleri ve halkının sevgisi onun yüreğini ısıttı. Kraliçe, krallığını tekrar elde etmenin getirdiği mutlulukla dolup taştı. Bu anın tadını sonsuza kadar çıkarmak istedi. Kraliçe, krallığını geri kazandıktan sonra halkına adil bir yönetim vaat etti. Eskiden zalimce yönetilen ülkesini yeniden inşa etmek için çaba harcadı. Adaleti ve hakkaniyeti tesis etti. Ülkenin ekonomisini canlandırarak bereketi geri getirdi. Halk, kraliçenin liderliğinden memnun oldu ve ülkeleri artık huzur, refah ve umut doluydu. Kraliçenin adaleti, krallığın yeniden yükselmesini sağladı. Krallık eski ihtişamına kavuştu. Adalet ve sevgi krallığı yönetti. Halk, birlikte daha parlak bir geleceğe adım attı. Bu destansı, hikaye, umudu, cesareti ve adaleti temsil eder. Kraliçe ve halkının birlikte verdiği mücadele, insanlığa dayanışma, adalet ve özgürlüğün değerini hatırlatır. Tarihsel bir başarı hikayesi olarak gelecek kuşaklara ilham kaynağı olacak, insanlığın ortak değerlerini vurgular.